Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ekmek tüketmek istemeyenler için, hamur yoğurmak istemeyenler için patatesten sandviç yapacağız. Hem çok pratik hem çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. 3 adet orta boy patateslerimizi güzelce soyup yıkıyoruz. Burada kullanacağınız miktara göre ben 3 adet kullandım. Güzelce patateslerimizi soyuyoruz ve yıkadıktan sonra küçük dilimlere ayırıyoruz. Dediğim gibi hazırlayacağınız ölçülere göre ben toplamda 3-3,5 adet çıkıyor bu şekilde. Siz fazla yapacaksanız biraz fazla patates soyup güzelce doğrayabilirsiniz. Bu şekilde 1 santim kalınlığı olacak şekilde, yani burada edebildiğiniz kadar ince kesmenizi tavsiye ediyorum. Bütün patateslerimizi aynı şekilde yapmaya çalışarak bu şekilde küçük küçük ince halkalar elde ediyoruz. Mandoliniz varsa mandolinde de güzelce bu şekilde yuvarlak halkalar şeklinde doğrayabilirsiniz. Doğradığımız patatesleri bu şekilde bir kasemizin içerisine alıyoruz. Fırın tepsimizin içerisine güzelce yağlı kağıdını seriyoruz. Ve dörder sıra olacak şekilde çok az köşeleri üst üste gelecek şekilde bu şekilde diziyoruz. Hem enine hem boyuna dörder sıra olacak şekilde, yani dörder patates halkaları olacak şekilde diziyoruz. Ve üzerine tuz, gördüğünüz gibi 2 tane büyük bir tane küçük sandviç yapacağımız bu şekil çıktı. Üzerine tuz, karabiberini de ekliyoruz. Ve üzerine rendelenmiş kaşar peynirini ekliyoruz. Ben taze kaşar peynirini kullandım. Siz bu şekilde eriyebilen herhangi bir peynir de kullanabilirsiniz. Aynı işlemi diğer bütün sırasıyla dizdiğimiz patateslerin üzerine ekliyoruz. Ve önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde pişirmenize fayda var. Üzerinde peynir olduğu için çabuk yanabilir. Hatta fırınınız çabuk pişiriyorsa derecesini biraz daha azaltabilirsiniz. O sırada bir adet avokadoyu da güzelce çekirdeğinden arındırıp temizleyip küçük küçük ince ince doğruyoruz. İç malzemesini, bütün malzemeleri açıklamalar kısmına yazdım arkadaşlar. Siz tamamıyla artık içerisini kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim elimde bir adet avokado vardı. Onu böyle ince ince jülyen bir şekilde doğradım. Dediğim gibi iç malzemesi tamamıyla zevkinize göre içerisine koyabilirsiniz. Eğer avokado yarım size yetiyorsa, yani yarım adet, diğer avokadoyu doğramayın arkadaşlar. Çünkü hemen kararıp bozuluyor. Ve patateslerimiz güzelce üstü nar gibi kızardı. Ve güzelce yerinden kaldırıp ters çeviriyoruz. Bu şekilde bizim dış katmanımız olacak. Ben küçüğünden iç malzemesini doldurmaya başladım. Üzerine sürülebilir herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. Ben labne peynir kullandım. Labne peynirini de sürdükten sonra içerisine doğramış olduğum avokadolarımı da yerleştiriyorum. Üzerine domates ve en son üzerine rokkamı da koyup güzelce kapatıyorum ve bu şekilde çok lezzetli, şahane bir patatesten sandviçlerimiz hazır oluyor. Gerçekten değişik, lezzetli tarifler arayanlara bu şekilde işe götürebilirsiniz. Çocukların beslemesine koyabilirsiniz. Hamur yemek istemiyorsanız ya da yoğurmak istemiyorsanız bu tarifi değerlendirebilirsiniz. Denedikten sonra da düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru varsa tekrar yorumlarda bana sorabilirsiniz. Umarım dener çok daha lezzetlisini yaparsınız. Kanalımda birbirinden güzel ve lezzetli tarifleri görebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen bildirim zilini açarsanız ilk tariflerden siz haberdar olursunuz. Bu videomu beğendiyseniz de dilediğiniz arkadaşınıza, sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.